Bazen katiller işledikleri cinayetten zevk alsalar da bazıları vardır ki canı sıkıldığı için cinayet işler. Bu hikayemizde Nenidos'un yani namı değer kıkırdayan babaanneyi inceleyeceğiz. Ben Berkay Atlas. Çayınızı kahvenizi alın. Yeni bir hikaye başlıyor. Nenidos ya da tüm dünyanın bildiği adıyla kıkırdayan babaanne 4 Kasım 1905'te Alabama'da doğdu. Jim ve Louise Hazel çiftinin 5 çocuğundan sonuncusuydu. Babası çok baskıcı ve disiplinliydi. Hemen her konuda kısıtlanan Neni okul hayatında pek parlak sayılmazdı. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte bindiği tren kaza yaptı ve Neni başına bir darbe aldı. O günden sonra peşini bırakmayan şiddetli baş ağrıları beraberinde iletişim bozukluğu ve depresyonu da getirdi. Bu zorlu yaşamda annesinin okuduğu romantik dergilerle kendini avutuyordu. Fakat bu teselli ona da yetmedi. 16 yaşındayken evlenerek tutucu ailesinden ayrıldı. Charlie Brooks onun ilk eşiydi. Charlie ailesine, özellikle de annesine çok düşkündü ve bu Neni ile aralarında tartışmalara yol açmaktaydı. Kayınvalidesi Neni'ye babasını hatırlatıyordu çünkü onun gibi muhafazakar bir insandı. Neni ve Charlie'nin 4 çocuğu oldu. Onları büyütme kaygısı geçmişten gelen rahatsızlıkları da tetikledi. İki eş birbirine ilgisizdi ve Neni sigara bağımlılığı gitgide artıyordu. Tüm bunların sıkılan Neni çocuklarından ikisini zehirleyerek öldürdü. Olay tüm gizemini korurken Charlie bu şüpheli ölümlerden Neni'yi sorumlu tuttu ve ondan boşandı. Bu arada annesinin dergilerini okumayı sürdüren Neni, dergi üzerinden mektuplaştığı Robert Franklin ile evlendiğinde sene 1929'du. Neni çok geçmeden Frank'in bir alkolik, şiddet yanlısı ve tacizci olduğunu öğrendi. Frank'in tecavüzüne uğradığı bir gecenin sabahında onun içinde zehir olan bir turtayla öldürdü. Tüm bunlara rağmen tam 16 yıl Frank ile evli kalan Neni, Frank'in ölümüyle bir arsa ve bir ev satın almaya yetecek kadar hayat sigortası parası aldı. Bazı kaynaklara göre 3 gün, bazılarına göre ise 3 yıl sonra Neni yeniden evlendi. Tıpkı Frank gibi alkolik ve zorba olan yeni kocasını da romantik dergilerden buldu. Air Leaning ile ilişkisi 2,5 yıl sürdü. Arlie bir gün zehirlenerek ölünce Neni kocasının evinin kendisine kalacağını sanıyordu. Ancak Arlie evi kız kardeşine bırakmıştı. Sonra bu ev şüpheli bir şekilde yandı. Neni ise bir süre kayınvalidesiyle birlikte yaşadı. Tuhaf bir şekilde yaşlı kadın hayatını kaybetmişti. Neni bir ara kız kardeşini ziyarete gitti. Bu kadın da tuhaf bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm olaylar Neni'nin etrafında dönmesine rağmen polis bir türlü bağlantı kuramamaktaydı. Dördüncü eşi Richard Morton'u randevu ajansından bulan Neni onda da mutluluğu bulamadı. Kendisini aldatan Richard'ı ve öz annesi Lou Hazel'i öldürdü. Samuel ile 5. evliliğini yapan Neni yine belli zaman sonra öldürme içgüdüsüne engel olamadı. Onu yavaş yavaş öldürmek istiyordu ancak Samuel ilk zehirlendiğinde hemen hastaneye gidip iyileşmişti. Sonrasında Samuel'i hemen öldürmeye karar veren Neni yüksek doz arsenik koyduğu kahveyi eşine verdi. Samuel hemen oracıkta ölmüştü. Bu durumu şüpheli bulan polis otopsi isteyince Neni'nin foyası bu kez ortaya çıktı. Annesi, 4 eşi, 2 kız kardeşi, kayınvalidesi ve torunu dahil olan toplamda 11 kişiyi öldüren Neni tam motivasyonu hiç bilinmese de birçok kez evlilikten sıkıldığı için öldürdüğünü ve mükemmel eşi aradığında söylemiştir. Ömür boyu hapis cezasına çarpılan Neni 2 Haziran 1965 yılında 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.